Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim bugün değerli izleyicilerimiz bizden kitap tavsiyesi istediler. Biz de sonuna bırakmak yerine videonun başında kitap tavsiyelerimizi yapalım, sonra konumuza değinelim istedim. Öncelikle efendim bugün sizlere büyük İslam ilmihali olan Ömer Mahsuni Bilmen'in kitabını anlatacağım, kitabından bahsedeceğim. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Bu kitap internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Ömer Mahsuni Bilmen önemli bir isimdir. İslam ilmihali açısından İslamiyet'e katkılarından dolayı önemli bir isimdir Cumhuriyet sonrasında. Özellikle işte namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı detaylı bir şekilde anlatılmış. Yani bir ilkokul öğrencisine anlatılır haliyle anlatıldı. Şimdi bu kitap bize aslında bu kitabı okumanız, bilmeniz, bize din satmalarını önleyecek bir şeydir aslında. Yani bunu bilirseniz, dinimizi bilirsek bize din satmalarını önleyecek bir kitap aslında. Dolayısıyla bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Kitap tavsiyesi isteyen dostlarımıza. Gelelim bir diğer önemli kitap, iki tane bugün kitap anlatacağım size. Diğeri de Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün Söylevi. Bu kitap da önemlidir. Cumhuriyet tarihinde yaşananları anlatır. Yani hani bu kitabı okumanız da size Mustafa Kemal'i satmalarını önleyecektir. Çünkü bana göre topluma din satmaya çalışanlarla topluma Kemalizmi satmaya çalışanlar arasında aslında temelde çok bir felsefe farkı yoktur bana göre. Şimdi Nutuk'u okumanız, Mustafa Kemal'in aslında kim olduğunu, düşüncelerini, ileride bir hedefledikleri ve topluma dair mesajlarını da göreceksiniz detaylı bir şekilde. Bu eseri şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Bu iki önemli eseri okumanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Aslında o zaman göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün dinle bir problemi yok. İslamiyet'in de Mustafa Kemal Atatürk'le bir problemi yok aslında. Bunu da görmüş olacaksınız. Bu da önemlidir bizim için. Ve Mustafa Kemal Atatürk bana göre tartışılması gereken bir isim değildir. Yani tartışma kaldıracak bir isim değildir bana göre. Yani bu kısır tartışmaları da ben çok yersiz ve mesnetsiz bulduğumu da buradan bir kez daha aktarmak istiyorum. Çünkü bu topluma bir ülke hediye edilmiştir. Kurtuluş mücadelesi, o yıllar ve zeki de bir adamdır. Yani bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirenler keşke yani onun şu kadar, şu tırnağa kadar bir zekaya sahip olabilselerdi. Bu da ayrı bir anekdot. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi efendim gelelim asıl konumuza. Yani bugün işleyecek olduğumuz konu İsrailoğulları aslında kimdir? Filistin ve Kudüs meselesini tam anlayabilmemiz için İsrailoğullarının kim olduğuna bakmamız lazım. Epey bir araştırdık. Tabii ki de İsrailoğulları ile ilgili en açık, en anlaşılır kaynak Kur'an-ı Kerim. Burada anlatılıyor aslında. Biz biraz bugün tarih sohbeti yapacağız sizlerle. İslam tarihi sohbeti yapacağız. Şayet İslam tarihi sohbeti yapmazsak orada ne olduğunu anlayamayız aslında. Yani siyasi tartışmadan öteye gidemez. O da ruhsuz bir anlatım olur diye düşünerek bu alandan hareket etmeyi daha uygun bulduk. Çünkü hemen hemen her Ramazan, hatta Kadir Gecesi, mübarek Kadir Gecesi veya bayramın öncesi, Arefesi mutlaka ki Kudüs'te bir olay patlak veriyor. Bu da İsrail'in aslında ne yapmaya çalıştığını gözler önüne seren bir durumdur. Ama biz şayet Müslümanlar olarak, İslam alemi olarak, Müslüman gençlik olarak aslında eğer İsrailoğullarının
kim olduğunu bilmezsek oradaki olayları anlayamayız ve biz bu noktada İslam kaynaklarını, daha doğrusu İslam ansiklopedilerini daha evveliyatında Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini den size ayetlerle aktaracağım. Kur'an-ı Kerim'e ve çok değerli büyük üstad Sezai Karakoç'u referans alarak konuyu irdeledik efendim ve bakalım İsrailoğulları aslında kimdir? Kur'an-ı Kerim'i referans aldığımızda İsrailoğullarından birçok ayette bahsedilir. Özellikle Ali İmran suresi 93. ve 94. ayetlerde bahsedilir. 93. ayette Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. Der ki doğru söylemiyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Bu ayet bu şekildedir. 94. ayette de artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir şeklinde hitap edilir. Detaylandıracağız bunları. Yine Meryem suresi 58. ayette işte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, yani bizzat okuyorum hani ayeti de yanlış aktarmamak için, taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakup soyundan, Yakup peygamber soyundan gelenleri kastediyor ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Bu ayette Meryem suresi 58. ayette Meryem suresinin başından sonuna kadar, yani o sure içerisinde adı geçen ve kıssasları anlatılan seçkin şahıslardan kastedilen Hazreti Meryem hariç hepsi peygamberlik şerefine erişmiş kimselerdir. Hazreti Meryem yüce ifadeleriyle aslında anılır. İslam tarihinde de Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde. Ama Hazreti Meryem'e bir peygamberlik vaffedilmemiştir. Böyle bir nitelik verilmemiştir. Yalnız peygamberi doğuran kadın, yüce kadın olarak anılır. Bu Hristiyanlıkta da benzer şekilde anılır. Burada Hazreti Meryem dışında bu ayette, özellikle 58. ayette Hazreti Meryem dışındaki bütün peygamberlerden bahsedilir. Adem'den bu yana süregelen bütün peygamberlerden bahsedilir ve denilir ki, ayette bu şekilde geçer, onlar Allah'ın kelamını, ayetlerini duyduğunda ağlayarak secdeye kapanan kişilerdir şeklinde tanımlanır aslında. Yakup da bu peygamberler içerisinde yer alır. Yine efendim Bakara suresinin 40. ayetinde İsrailoğullarından bahsedilir, 40. ayet ve sonrasında. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının ifadesi kullanılır. Yani özellikle de Bakara suresinin buraya kadar olan bölümünde müşriklerden ve münafıklar hakkında açıklamalar yapılıp uyarıldığını, 40. ayetten itibaren 123. ayete kadar devam eden bölümde yer yer başka konulara değinilse de ağırlıklı olarak İsrailoğullarının eski durumuyla ilgili dini ve ahlaki bakımdan bozulmalarından, İslam'a karşı tutumları hakkında buyrukları ve bilgi ve eleştirileri yer yer gözlemlemekteyim. Yani onlar yer almakta ağırlıklı olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi İsrailoğullarından ağırlıklı bahsedilir. En büyük referansımız da orasıdır aslında. Onun dışında Tevrat'tan da bahsedilir. Ben bugün size bunları detaylandıracağım. Hazreti Yakup'un ikinci ismi olan İsrail'den dolayı onun soyundan gelenlere Tevrat'ta
Beni İsrail, yani Kur'an'da da Beni İsrail, İsrailoğulları denilmektedir. Tevrat'a göre Yakup'un soyundan gelenler gerek Mısır'da gerekse Mısır'dan çıktıktan sonra Kenan diyarında özellikle İsrail ve İsrailoğullarının yaşadığı ve orada yaşayanların İsrailoğulları olduğu ifade edilir ve adlandırılır. Kenan diyarı dediğimizde bugün Kudüs'ü de içerisine alan Ürdün Nehri'nin batısındaki Filistin topraklarına verilen isim aslında İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suriye'nin kıyı kesimlerine kadar olan bölgeyi kapsar. Kenan diyarı dediğimiz diyar, yani bu şekilde anılan diyar. Ve İsrailoğulları Kenan diyarının kendilerine ait olduğunu ve İsrailoğullarına vaat edilen topraklar olduğu iddiasında bulunuyorlar. Eski ahite göre ise, yani özellikle eski ahdi akite göre orada da bahsedilir İsrailoğullarından. Ahdi ahit, yani eski ahit dediğimiz ahitte İsrailoğullarının Tanrı ile yaptıkları sözleşme olarak geçer. Yani Tanrı ile bir sözleşme yaptıklarını iddia ederler. Yalnız orada da İsrailoğullarından bahsedilirken eski ahite göre İsrailoğulları bir taraftan Tanrı'nın kavmi, mukaddes millet olarak takdim edilirken diğer taraftan da kötü davranışları sebebiyle bizzat İsrail Tanrısı tarafından lanetlenmişlerdir. Tenkit edilmektedirler ifadeleri yer alır eski ayettedir. Çünkü eski ayete göre onlar Musa ve Harun'a karşı gelmiş, Musa ve Harun peygambere karşı gelmiş, Rabbin gözünde, Yaradan'ın gözünde kötü olanı yapmış ve Yahve'yi bırakıp, yani Yaradan'ı bırakıp Baal ve Molok gibi ilahlara, bu arada da altın buzağıya tapmışlardır ifadeleri yer alır. Dolayısıyla da Allah'a verdikleri sözü tutmamış, ahitleri bozmuş ibarelerine rastlanır. İbadethaneleri yıkmışlar, peygamberleri öldürmüş, başka ilahlardan korkmuş, Allah'ın şeriatını bırakıp diğer milletlerin kanunlarını benimsemişlerdir ifadesi yer alır yine kendi inandıkları kitapta aslında. Yahudi kutsal kitabında özellikle İsrailoğullarının doğru yoldan sapmaları ve başka ilahlara kulluk etmeleri sebebiyle peygamberler tarafından kınandıkları ve azapla tehdit edildiklerini gösteren örnekler mevcuttur. Şimdi efendim, söz konusu böyle bir konu olunca her tarafa bakmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmak lazım, eski ahite bakmak lazım ve Hristiyanlık inancına da bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de ise özellikle baştaki ayetlerde de belirttiğim gibi hem Beni İsrail olarak hem de Yehud ve Hüdü kelimeleriyle bahsedilmekte Yahudilerde. Ancak Yehud kelimesi sadece Medeni surelerde geçtiği halde Beni İsrail Mekke surelerde de yer almakta ve daha çok İslam öncesi dönemlerde vuku bulan olayların söz konusu edildiği ayetlerde geçmektedir. Şimdi bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim Mekke ve Medine'de indirilmiştir. O nedenle Mekke ve Medine ayetler olarak ikiye ayrılır aslında. İlahiyatçılar bunu daha iyi bilir. Yani bir kısmı Mekke'de, bir kısmı Medine'de. Hicretten sonra da ayetler inmeye devam etmiştir. Bundan dolayı Mekke ve Medine ayetler olarak ikiye ayrılır. Dolayısıyla da efendim İslami kaynaklarda Beni İsrail, Yakup'un soyundan gelen ve ırken Yahudi olanları, Yehud ise hem bunları hem İsrailoğullarını hem de başka ırklardan olup
Bu dine inananları kasteder ve ifade eder. Burada Mekke'de Yahudi nüfusu aslında yok denecek kadar az olduğu için hicretten önce inen ayetlerin neredeyse hiçbirinde "Ey İsrailoğulları" diye bir hitap yer almamaktadır. Dolayısıyla dediğim gibi İsrailoğullarından bahsedilen surelerde onların geçmişinden, geçmişte yaşadıkları olaylardan, özellikle de Musa'nın Firavun'la mücadelesi ve İsrailoğullarını kurtarmasından, Allah'ın elçisi Musa'ya inanmayıp karşı çıkanların kötü akıbetinden söz edilmekte. Geçmişte İsrailoğullarına verilen nimetler sayılmakla bu tip ifadelere yer verilmekte. Bu bilgiler ışığında efendim İsrail halkının milli şuur kazanmasının temelinde milli tanrı inancı bulunmaktadır. İsrail halkı Yahve'nin, yani eski ahitte Tanrı'nın adı olarak geçen Yahve, Tanrı olarak kabul ederler. Tanrı ile aralarında özel bir ahit yapıldığına inanmaktadırlar. İsrail'in Yahve'nin seçilmiş halkı olduğu fikri daha sonra Kudüs mabetiyle alakalandırılmış ve çağlar boyunca Yahudilerin milli şuurlarının temelini bu dini inanç teşkil etmeye başlamış. Bir taraftan İsrailoğullarının atası olan Yakup'un Tanrı veya onun Tanrı'nın meleğiyle görüşmesi dolayısıyla gücü ve dayanıklılığı simgelenir. Diğer taraftan Tanrı'nın seçilmiş kavmi oldukları inancı güçlü olarak oluşmaya başlamıştı aslında. İsrailoğullarının oluşturduğu bu kendilerince oluşturduğu milli şuur çerçevesinde gurura kapılıp ırkı bir üstünlük iddiasında bulunmalarına da yol açmıştır bu durum aslında. Onlar imtiyazlı olduklarını vurgulamış, adeta kendilerinin dışındaki insanları hakir görmüşler. Kur'an İsrailoğullarının bu iddialarına karşılık bir zamanlar alemlere üstün kılındıklarını, fakat bunun ırkla ilgili olmadığını belirtmekte, onlara Allah'a verdikleri sözü ve diğer yükümlülükleri hatırlatarak üstünlüğün ancak bunlarla olabileceğini belirtmekte ve bu minvalde bilgilendirmektedirler. Şayet Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a verdikleri sözü yerine getirmezlerse feci şekilde lanetleneceklerinden söz edilir İslam kaynaklarında, özellikle İslam tarihi kaynaklarında. Şimdi efendim burada biraz İslam tarihi açısından da Kur'an-ı Kerim'de de İsrailoğullarından kendi kitaplarında nasıl bahsediliyor, bundan bahsettim aslında. Bu bilgiler ışığında Büyük Üstad Sezai Karakoç'tan da alıntı yaparak aslında İsrailoğullarının nasıl bir sonun beklediğinden bahsedeceğim şimdi size. İnananlar için, amenna settanlar, inananlardanım. Dolayısıyla gerçekten hani Sezai Karakoç'un da belirttiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi bir sonla karşılaşacaktır İsrailoğulları. Lakin ne zaman İslam dünyası bir uyanış yaşayıp birlik ve beraberlik içerisinde olursa o noktadan sonra aslında birçok şey değişecek. Şimdi peki Büyük Üstad Sezai Karakoç ne diyor? Biraz ondan alıntı yapalım. Nihayet Mescid-i Aksa'yı da yaktın ey Yahudi, ey Yahudi şiirini bilenler bilir. Asırlardır insanlığın ruhunu yaktığın gibi. Aya çıkmayı göğe çıkmak sandın. Göğe çıktığına inanır inanmaz büyük peygamberlerin göğe çıktığı yeri yaktın. Mescid-i Aksa'yı yaktın. Daha doğrusu yaktığını sandın. Senin yaktığın gökteki Mescid-i Aksa'nın ancak gölgesidir. Senin yaktığın Mescid-i Aksa'nın ruhu değil, taş, toprak ve ağaçtan işarettir. Ölüler gibi donmuş bizler de
Belki Mescid-i Aksa'nın ateşinden bir köz düşerse buzlarımız çözülür. Burada İslam dünyasına hitap ediyor. Ölüler gibi donmuş bizler de diyerek. Sen vaktiyle peygamberlere ihanet ettiğin gibi şimdi de onların en büyüğünün miraca çıktığı noktasına, göğe yükseliş noktasına ihanet ettin. Sen asıl kendi kurtuluşuna ihanet ettin. Mescid-i Aksa'nın ruhu yıkılmaz. Yıkılan ancak taş ve topraktır. Sen asıl kendini yaktın. Sen ancak kendi ruhunu ateşe attın. Cehennemleştirdin kendini. Kudüs'ü aldıktan sonra, Gazze'de yapmadığın işkence kalmadıktan sonra demek Mescid-i Aksa'yı da yaktın. Utanmazlığını en son uca çıkardın. Tanrı'dan çekinmediğini, inansızlığını, kara yürekliliğini, zulüm aşkını bir kere daha ilan ettin. Hak ettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin. Ey Yahudi, sen Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin. Peygamberlerin dediği bir kere daha olacaktır. Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir başına. Sen Süleyman peygamberi incittin, Davut peygamberin ruhunu sarstın, Zebur'a ihanet ettin, Tevrat'ın ve Zebur'un, Musa'nın, Davut'un, Süleyman'ın ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin gelmesini bekledikleri, geleceğini haber verdikleri ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin evrene, insana, yere, göğe ışık saçan büyük peygamberlerin ayak bastığı yere, imam olup bütün peygamberlerin namaz kıldığı yere ihanet ettin. Aklınca hakaret ettin. Hak ettiğin cezayı en şiddetli şekilde çekeceksin. Büyük peygamberlerin haber verdiği gibi sen cezanı çekerken en vahşi taşların arkasına saklansan bile taşlar olduğun yere haber verecek. Çünkü sen taşı bile yakacak kadar kinlisin. Sana hiçbir zarar vermemiş bir ümmet için sıkıştığın her sefer seni kurtaran, seni koruyan, acımasından ötürü senin kendine sığınmanı kabul eden kerim, cömert, mert bir ümmet için insanlığın son ümidi bir ümmet için en büyük kini duymaktasın. O fakir de olsa uludur. O mazlumdur. Sen onun ululuğunu ve mazlumluğunu, hakikat taşıyıcılığını kıskanıyorsun. Yahudi, ey Yahudi diye hitap ediyor. Bir gün gelecek, o azgınlığın sona erecektir. Kutsal Kudüs kurtulacak. Mescid-i Aksa'yı bu ümmet altından ve zebercetten ve yakuttan yeniden yapabilecek bir kudrete erecektir. O gün Tanrı'nın azabı senin için şiddetli olacaktır. Biz istekli olsak bile seni oradan, o zulümden kurtaramayacağız diyor. Bu kısım gerçekten hani böyle dehşetle okuduğum bir kısımdır. Bize bu yapılanı sen değil, biz kendi cezamızı çekiyoruz. Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin. Sana yeryüzü lanet edecektir. Sana gökyüzü lanet edecektir. En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsan, ey Yahudi ifadesiyle son bulan bir şiirdir. Buradaki bize yapılanı sen yapmıyorsun, yani sen değilsin diye hitap ediyor İsrailoğullarına. Biz kendi cezamızı çekiyoruz diyor aslında büyük üstad. Mısrasına katılıyorum. Bu uyanış mutlaka ki gerçekleşecektir İslam dünyası açısından. Umuyorum ki en kısa zamanda gerçekleşir.
Dolayısıyla ondan sonrası aslında dünyanın belki de birçok şeyin değişmesi anlamına geliyor. İşte bu şiir e, kısır kınamalardan daha ötesinin yapılması gerektiği, daha ötesinin olması gerektiğini de anlatan bir şiirdir, önemli bir şiirdir. O şiire de yer vermeden geçmek istemedim. Gazze'yi anlayabilmemiz için, Gazze'yi anlatabilmemiz için Büyük Üstad'dan destek almak durumundaydık. Dediğim gibi anlatabilen, oradaki durumu anlatabilen en büyük kaynaklardan ilham alarak sizlere bu konuyu aktardık efendim. Umuyorum ki oradaki zulüm en kısa sürede son bulur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz efendim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.